Göl kıyısında çürüyen bedenin pas kokulu sessizliği, Beric'in yaşam ateşiyle bozulduğunda Westeros'un kader çizgisi de çatladı. Catelyn Stark, ölümün soğuk sularından tırmanıp nefes aldığında kalbine dolan tek duygu annelik değildi. Taş gibi katılaşmış, demir tadında bir hınçtı. Aynı saatlerde surun kış rüzgarları Kara Kale'nin duvarlarında uğuldarken ölü kabul edilen Jon Snow kendine yeni bir isim değil fakat yeni bir hak arıyordu. Kuzey Tacı. İki diriliş, biri kan bağının kaybıyla, diğeri kan bağının lanetiyle mühürlü ve buzla ateş ilk kez aynı hikayede birbirine bu kadar yakın duruyordu. Bu videoda Jon Snow ve Catelyn Stark arasında patlayacak olan çevir silahına odaklanacağız. Bu öyle bir silah ki kuzeyi iç savaşa sürükleme tehdidine sahip. Dikkat edin, ulu kurtlar ulumaya başladığında kanlı bir dans ortaya çıkar. Tabii konuya geçmeden önce kanalımı destekleyen her bir üyemize ve abonenize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalın devamlılığını bir yerde siz sağlıyorsunuz, biliyorsunuz. Bu tür videoların gelmeye devam etmesi için abone değilseniz lütfen abone olun. Videomuzu beğenin ve paylaşarak daha fazla kişiye duyurun lütfen. Videoları kaçırmamak için de kanalın zil sekmesi açmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. İlk video Jon ve Catelyn arasındaki bağın psikolojik incelemesine dayanıyordu. Psikolog arkadaşımın uzman görüşüne göre psikolojik bir şiddet söz konusuydu ve bu da seride adı konmamış şiddetin Jon'un kişiliğini şekillenmesinde önem arz ettiği gibi Catelyn ile olan bu kötü ilişkisinin sonradan patlayacak bir çev silahına dönüşmesini sağlıyordu. Winterfell bölümleri isimli videomda hatırlayacağınız üzere yazar ilk bölümlerde ileride önem arz edecek ilişkilerin altyapısını bize göstermek ve kurmak için kullanmıştı ve bunlardan biri de Jon ve Catelyn idi. Her ne kadar kimi hayran, hala aralarındaki bu kötü bağın basit bir görmezden gelme ve soğukluk olarak algılasa da öyle olmadığı daha ilk bölümlerden belli oluyordu. Aslında Catelyn'in Jon'a karşı davranışının kötü olduğunu Robb bile fark etmektedir. Tam da bu sebeple Bran'a veda sahnesinden sonra Robb ile vedalaşmadan önce annesinin kötü bir tavır sergilemiş olacağından endişeler ama Jon yalan söyleyerek bunu rahatlatır. Dahası geçenlerde gördüğüm bir Reddit yorumu da aslında daha önce fark etmediğim şekilde Catelyn'in Jon'a davranışının Robb üstünde kötü bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Öyle bir etki ki bu, Jaime Westerling ile evlenmesine sebep olan temel dürtü haline gelmiştir. Az önce de belirttiğim gibi Robb'un annesinin Jon'a kötü davrandığından endişelenme sahnesi aslında Robb'un büyürken bu kötü ilişkinin nasıl şekillendiğini görmesi ve Jon'un çektiklerini gözlemlemek zorunda kalması ve hiçbir şey yapamamasının verdiği vicdanı bir etkiyle büyümesi de neden olmuş ve günün sonunda Westerling kızıyla olan münasebetin sonucunda ikinci bir Jon Snow vakasının olmasından korkarak Freylere verdiği sözü bozup Jaime ile evlenmiştir. Yani Catelyn aslında bir nevi eklini biçmiştir. Görüyoruz ki Catelyn Jon'a karşı kötü tavrını hikaye içinde sadece Jon'un eylemlerinin değil, Robb'un eylemlerini de çevir silahına dönüştürmüştür. Şimdi ana konumuza odaklanalım. Jon ve Catelyn arasındaki bu kötü bağın hikaye üstündeki etkisi ne olacak? İyi şeyler bekleyemeyiz. Peki yeniden karşılaştıklarında tam olarak neler olacak? Bunu %100 tahmin etmek elbette mümkün değil ama genel kaba hatlar çizmek mümkün. Hazırsanız tahminler üzerine kurduğumuz yol haritasına giriş yapıyoruz. Catelyn Stark öldüğünde sadece yaşamını kaybetmedi. Kimliğini, sesiyle birlikte insanı da kaybetti. Beric'in ona verdiği yaşam ateşiyle hayata döndüğü o an annelik içgüdüsü değil, infaz öfkesi geri geldi. Lady Stoneheart adı altında şekil bulan bu yeni varlık, Frey, Lannister ve Bolton adını duyduğu an karşısındakini boğazlayacak kadar keskin bir nefrete sahiptir. Lady Stoneheart'ın zihni, klasik adalet anlayışının aksine yargılamaya değil cezaya odaklıdır. Brainy'e sunulan teklif bunun simgesi. Ya kılıcı seç ya da ilmiyi. Jon'un adı Stoneheart'ın kulaklarına ulaştığında bu piç kral görüntüsü Red Wedding'in zihinsel hayretiyle çakışacaktır. Travma literatürü tetikleyici imgelerin eski acıları canlı hale getirdiğini söyler. Jon'un taç giyme haberi Stoneheart için sadece bir siyasi gelişme değil, oğlu Robb'un kesik başını tekrar görmek gibi olacaktır ve dahası tüm korkularının gerçeğe dönüştüğü o an olacaktır. Bilhassa oğullarının hayatta olduğunu öğrendiğinde. Bu bozulmuş anne figürü Jon'u sadece piç olarak değil, yükseldikçe büyüyen bir tehdit olarak algılayacak. Catelyn en derin korkusu Jon'un bir gün kendi çocukların hakkını gasp etmesiydi. Bu korku
meşruiyetle birleştirildiğinde nefretin düğmesi sonsuza dek iliklenir. Stoneheart için Jon, çocuklarının mirasını çalan, pişlikten kral olmaya yükselmiş bir kabustur. Dahası Stoneheart kendi adaletini bir anne olarak değil bir hayalet yargıç olarak dağıtır. Brainy'e verdiği son karar, diyaloğun bile sonlandığı bir noktaya işaret eder. Stoneheart ile makul bir anlaşma yapmak da onun sözüne güvenmek de pek bir seçenek değildir. Jon'un hikayesi Stoneheart'ın adalet terazisine tartılmaz bile. Onun kaderi Pitch damgasıyla çok önceden yazılmıştır. Bu bölüm Lady Stoneheart'ın kimliğini anlamamız için kritik bir katmandır. O bir zamanlar çocuklar için ölmeye hazır bir anneyken artık o çocukların hayaletiyle yaşayan, şiddetle soluyan bir intikam ruhuna dönüşmüştür ve önünde duran engelleri yıkıp geçmekte tereddüt etmeyecektir. Savaşlar yalnızca kılıçla değil, taht oyunlarıyla da kazanır. Lady Stoneheart'ın Nehir topraklarında işi bittiğinde Sansa'ya yahut onsuz eve dönecektir. En azından bir zamanlar evde yere. Bunun sebebi Boltonların yenildiği ve tahtta yeni bir start geçtiğini duyduğunda olacaktır belki. Ve inanın bana bu gelişmeden hiç memnun kalmayacak. Başka bir ihtimalle dönüşünün sebebi Frey sonrası Boltonlarla yüzleşmek de olabilir. Neticede kuzeye döndüğünde Jon Snow'un yükselişine karşı öfkesini bir stratejiye dönüştürmek zorunda. Rickon kartı bu stratejide en vahşi ve kontrolsüz taş. Skagos adasındaki hayatta kalma miti Rickon'ı doğanın oğlu gibi sunar. Bu onu sıradan bir çocuk olmaktan çıkartır belki de. Gerçek, meşru varis haline getirir. Stoneheart için bu halkı etkileyecek en güçlü kozlardan biridir. Tahta doğrudan saldırmak yerine meşruiyeti baltalamak daha etkilidir. Çünkü Stoneheart'ın doğrudan saldırmaya gücü yetmez. Jon'un dirilişi bir lanet olarak anlatılabilir. Hiç kıran mitine ölümden dönen uğursuzluğu eklenir. Lem, limon, pelerin gibi figürler bu hikayeleri köy köy yayarak Jon'u sadece düşman değil, doğa dışı bir tehdit olarak çerçeveleyebilir. Elbette kader olarak Jon ile aynı bir ikinci yaşama başlayan ama görünüş olarak korkunç görünen Stoneheart için bu meseleyi doğrudan görünür olarak kendi ele almaktansa aracılar kullanması daha makul ki zaten konuşmakta zorlandığı bir gerçek. Burada kızı Sansa ve onun arkasından da serçe parmak devreye girecektir. Paralel olarak ekonomik kuşatma planı işler. Üç dişli mızrak hattındaki saldırılar kuzeye gıda akışını azaltabilir. Dahası serçe parmağın kendi yiyecek hamlesi doğrudan kendini gösterebilir. Elbette kendi çıkarları için Rickon lehine. Kışları açlıkla sınanırken Jon'un liderliği pratikte başarısızlık gibi gösterilir. Halk huzursuz olur, bazı lordlar meşruiyeti sorgular. Jon yalnızca düşmanlarıyla değil destekçileriyle savaşmak zorunda kalabilir. Ben Stoneheart tamamen başarılı olur demiyorum, sadece ilk aşama öyleymiş gibi bir imaj yaratırlar diyorum ama günün sonunda Jon'un surdaki imkansıza çözüm üretme yetenekleri göz önüne aldığımızda bu meseleleri ustalıkla çözmeye başlayacağını öngörmek zor değil. Daha önce birçok kez ifade ettiğim gibi Jon'un surdaki yaşadıkları kral olduğunda yaşayacaklarının mikro ölçekli haliydi. Muhalifler, ekonomik ve kıtlık sorunları ve birbirine düşman tarafları birleştirip işbirliği sağlamak gibi nice mesele daha büyük ölçekte sonraki kitaplarda kuzeyde göreceğimiz şeyler. Neticede Stoneheart'ın seçtiği bu oyun doğrudan bir savaş değildir. Bu algının, korkunun ve sembollerin savaşıdır. Bir yanda dirilmiş bir piç kral, diğer yanda ölü anneden doğan kana susamış çarpık bir adalet anlayışı. Bu satrançta taşlar sadece insanlar değil, söylentiler, mitler, korkular ve kışın karanlık sesleridir. Bu oyun taşlarla başladıysa da sonunda kurtların ulmasıyla bitecek. Nehir topraklarından kuzeye uzanan gerginlik hattı soğuk ve sessiz bir çarpışmanın ayak seslerini taşır. Lady Stoneheart'ın infazcılarıyla Jon'un hayatta kalmaya ant içmiş yandaşları aynı kar fırtınasının içinde karşılaşmaya mahkumdur, fakat bu bir meydan savaşı değil, kimliğin, mirasın ve lanetin yankı savaşıdır. Lady Stoneheart'ın emrine yürüyen sancaksız kardeşlik aslında daha büyük bir hedefe yönelebilir. Jon Snow'un meşruiyetini halkın gözüne delik deşik etmek gibi. Bu sırada Jon, Rickon'un hayatta olduğunu teyit ettiğinde halkın açlık ve korkuyla kuşatılmış bilincine seslenir. Meşru oğul hayatta. Son kitabın zamanlamasında bu karşılaşma muhtemelen ötekilerin kuzeyden saldırısıyla ve ejderhaların dansının güneyden başlamasıyla örtüşür. Jon, kuzeyi birleştirip savaşa hazırlarken Stoneheart küçük hesaplar peşinde koşar, oğlu Rickon'un taht hakkını Piç doğumlu krala karşı savunur. Her biri kendi kurtlarını öne sürerken toprak geçmişin kanından yazılmış lanetini yeniden okur.
Bu yürüyüş sadece orduların değil, eski kabusların hareketine dönüşür mü? Zaman olsaydı muhtemelen. Çünkü Stoneheart'ın intikam arzusu, serçe parmağın kaos aşkı ve Sansa'nın yeni filizlenmeye başlayan hırslarıyla bunun altyapısı çok önceden toprağa ekilmişti ama Martin her şeyi toplam 7 kitapta bitirmekte ısrarcıysa son kitapta ötekiler ve ejderhanın dansı söz konusu iken bir de kurtların dansını yazamaz. En azından kılıçların çekildiği, kanların oluk oluk aktığı tarzda değil. Ama ilk kitaptan beri okumaktan zevk aldığımız taht oyunları devreye girer ve biz politik savaşlar okumaya başlarız. Çok sık tekrar ettiğim gibi Martin asla Jon Snow'a güllük gülistanlık bir kuzey krallığı vermez. İlla ki birçok sorun ve siyasi hamleyle karşılaşmak zorunda kalacaktır ki Robb bile minik de olsa bununla uğraşmak zorunda kalmış ve görmüştü ki genç kurt savaşta iyi olsa da politikada kötüydü. Eğer beyaz kurt da kötüyse sonu belli. Ama insanları yönetme ve idare etme meselesinde nasıl olduğunu bildiğiniz için onun hakkında umutlu olabiliriz. Jon'un geçmişine dair üçlü foreshadowing bu anın yıllar öncesinden hazırlar. Ned'in Jon benim kanımda deyişi, Robb'un vasiyeti ve Kuzey'in komplocu lordlarının eylemleri bir zincirin halkalarıdır. En sonunda Jon'un hükmüne karşı gelen tek ses bir anne kalbinden gelir. Piç'i öldürün. Kurtlar dans ederken en derin yara sessizliktir. Jon Snow'un tüm mücadelesi bir piç olarak doğmuş olmanın değil bir birey olarak kabul edilmemiş olmanın ağırlığını taşır. Catelyn Stark'ın yokluğu kadar varlığı da onu biçimlendirmiştir. Öz annesi olmadığını bilse bile onun sesiyle şekillenen reddedilme duygusu Jon'un en sessiz zindanıdır. Bran'ın odasından kovulduğunda duyduğu o cümle "seni istemiyoruz" Jon'un ruhuna kazınmıştır. Bu söz yalnızca bir kapının kapanışı değil, hayatının merkezine kazınan bir gerçekliktir. Psikoloji literatürüne göre tanınmayan çocuk ya onay almak için kendinden tavizler verir ya da içten içe doğmuş bir öfke biriktirir. Jon şimdiye dek ara ara tavizler vermişti, en azından hırslarından. Ama eğer Stoneheart'ın tehditleri devam ederse karanlık Snow kimliği kaçınılmaz olabilir. Özellikle dirilmesinden sonra kendinden taviz vermekten vazgeçen bir kişiliğe bürünmesi çok daha olasıdır. Lady Stoneheart için ise Jon'un yükselişi sadece bir siyasal gelişme değil, travmatik bir hayal kırıklığının ete kemiğe bürünmesidir. Robb ölü, Rickon kayıp, Bran yok ama Jon var. Daha sonra öğreniyor ki hem Rickon hem kıymetlisi Bran hayatta ve Jon Snow Stark ismiyle meşru bir şekilde kafasında bir taçla Kuzey Krallığı'nın başında. Catelyn kodladığı denklemde bu kabul edilemez bir tehdittir. Jon'un varlığı onun kaybının simgesine dönüşmüştür. Martin'in gri ahlak anlayışı burada zirve yapar. Bence ikisi arasındaki çatışmada ne Jon tamamen masum ne de Catelyn tamamen zalim görünmeyebilir. İkisi de geçmişin yankılarında sıkışmış yaralı bireylerdir. Bu anlatıda seyirci en doğruyu değil de en az zararlıyı seçme zorunda kalabilir. Taş ve buzun çatışmasında hangisi önce çatlar? Kimi hayran için bir umut ışığı varsa o da Bran'ın olası muhtemel olan büvet ağacı imgeleridir. Belki de Stoneheart'a Jon'un gerçek soyu gösterilir. Rhaegar ve Lyanna'nın çocuğu olduğunu öğrenir. Bu bilgi Catelyn içindeki piç nefretini kökünü çürütür mü? Kimi hayran öyle umut ediyor. Ama ses telleri kesilmiş bir kadının ağzından özü çıkmaz. O yüzden bu barış belki bir fedakarlıkla gelir. Belki Jon kılıcını bırakır, tacı Rickon'a verir ya da Lady Stoneheart son bir öfke dalgasıyla sonsuz karanlığa gömülür. Bana soracak olursanız Jon'un doğuştan meşhur biri olması sadece Lyanna'nın değil, Prens Rhaegar'ın oğlu olarak yıkılmış Targaryen mirasının temsilcisi olması Stoneheart için yeni korkuların ve endişelerin tetikleyicisi de olabilir. Çünkü bu sefer Jon'un geçmişteki isyan yüzünden ailesinin intikam almasından korkabilir. Neticede piç olarak yaşamak zorunda bırakılan bir taht varisinden bahsediyoruz. Anne babası dahil ailesinin yarısı elinden almış bir Targaryen kralı. Öncesinde piç olması kuzey tacını elinden alması için iyi bir argüman olsa bile en başından beri meşru doğumlu biri olması ve aile kökleri bu argümanı da elinden alır. Elbette Ned'in piç oğlu değildir. Lyanna'nın meşhur oğlu olması veraset sıralamasını Jon'u geri iteceği için arada bilgi bu olabilir. Aile kökeni Kuzey'in ondan desteğini çekmesi için iyi bir fırsat görülebilir ve Stoneheart bunu sonuna kadar kullanmak isteyebilir. Belki de ilk kitapta Jon ve Arya'nın aynı anda söylediği ve 4. kitapta alakasız bir anda Arya'nın hatırladığı Sansa'ya söyleme cümlesindeki foreshadowing tam olarak bu sırrın inşa edilişine işarettir. Neticede Jon ve Catelyn arasında bir barışın olup olamayacağını sorabilirsiniz ama sonrasında barış çoğu zaman mezar taşlarıyla yazılır.
Jon Snow'un dirilişi sadece fiziksel değil siyasal bir sıçrama yaratacaktır. Şimdiye dek piç olarak tanımlanan bu adam ölümden dönerek kutsanabilir. Ancak bu kutsama tam bir kutsallık olarak kabul edilir mi tartışılır. Sur Yeminleri onun yaşamla olan eski bağını kopartmıştır ama yeni bağ da henüz hemen kabul görmeyecektir. Onun meşruiyeti Robb Stark'ın vasiyetine ve bu vasiyetin altına imzayı atan lordların bu belgeyi ortaya çıkarmasına bağlıdır. Ancak vasiyet Kuzey'e henüz bağlamamışken tam olarak yani Jon'un taç giymesi birçok kişide bir gasp hissi yaratabilir. Açıkçası Jon'un da vasiyet ortaya çıkmadan Kuzey tahtında hak talep edeceğini de zannetmiyorum. Muhtemelen Lord Mander'e dahil bazı önemli kilit noktalardaki lordlar vasiyetten haberdardır. Lady Mormont ve Lord Glover gibi imza sahibi kişiler zaten Lord Reed'in yanında. Yani Jon'un gerçek kimliğini bilen kişiyle ki sonra kitapta onunla tanışacağımız bilinmekte. Neticede öngörebilecek manzara şöyledir. Halkın hafızasında masallar çarpışır. Bir yanda yaşayan ölü kral öyküsü, Jon'un bedeninde ormanın çocukların büyüsüyle dönen karanlık kan, Karhold'dan Höyüklere kadar yayılan akşam ateşi hikayesi olur. Diğer yandan vahşi kurt çocuk masalı, Wiccan'ın şekli Doklada'ya hükmettiği, dişlerini insan etine geçiren kara gölgeler dans ettiği anlatılır. Kış gecelerinde yanan bu iki ateş, karanlıkta titrek figürler çizerken, Kuzeyli halkın ve Nev toprakta insanların yüreğine aynı soruyu bırakır. Hangi umla gerçek kurtulması? Hangisi daha iyi bir seçenek? Jon Snow, Karakale'nin taş koridorlarında yankılanan sessiz adımlarını kışlarının tat odasına çevirdiğinde, aynalarda annesinin eksik yüzünü değil Catelyn'in varlığıyla şekillenen nefretin izini görür. Yine de liderlik tıpkı kış gibi tereddüt tanımaz. Jon, içindeki çatlağı kılıcının kabzasına akıtarak gömer ve Kuzey bir arada kalırsak hayatta kalısı çağrısı yaparak Kuzey'in kurtarıcısı olur. Bu son bölümde Kuzey ve Nev toprakta lordlarının kimin tarafında yer alabileceğine dair bazı tahminlerde bulunalım. Rickon hayatta olduğuna dair duyumlar bizim açımızdan siyasi manzarayı daha da karmaşıklaştırır. Skagos adasından fısıltılı halde yayılan efsanenin ne kadar gerçek bilinmez ama Rickon milyonla da belirttiğim gibi orada yaşadığı tecrübeler Rickon'un başlayamaz sert bir kurt kral olarak yükseltebilir. En azından bir aday olarak. Bu figür halkın bir kesiminde ve hem kuzey hem de Nehir topraklarındaki bazı lordların üzerinde daha meşru bir etkide bulunabilir. Tahta geçmeye daha layık bir alternatif gibi algılanacaktır. Bu esnada Davos Seaworth'un bu çocuğu bulma misyonu Manderly hanesini ikiye bölebilir. Lord Manderly'nin sadakati Jon'un taç hakkıyla Rickon'un kan hakkı arasında kurban edilir mi? Bunlara kesin cevap vermek biraz zor ama bu hanenin Jon'dan yana olacağını ben tahmin ediyorum. Diğer kuzey haneler ise bir satranç tahtası gibi dizilmiştir. Karstarklar hali hazırda sadakati ikiye bölmüş halde. Robb'un lordlarını idam etmesi sonrası destekleri çekmişlerdi ama Alice Karstark Jon'dan yardım isteyerek korumasına sığındı ve kuzen evliliğinden kaçmak adına Tenlerin lorduyla evlendirildi Jon tarafından. Şu an Karhold'da küçük bir yabanın ordusu var ve Harry Karstark esaretten döndüğünde bu durumdan hoşlanmayabilir. Arnulf'un Bolton yanında olması ve oğlunun da Jon tarafından esir edilmesi de hesaplandığında Alice Jon'dan yanayken aile üyelerinin kalanı da ona karşı olabilir. Amber'lar Stark'lara sadıktı ve Lord Amber, Robb'a en sadık olanıydı ki vasiyetli imzası olan arasındadır. Attığı imza ortadayken Jon'a karşı tavır almasını beklemesem de Son Yürek Kalesi yabanın saldırından çekmiş bir bölgedir. Bu sebeple Jon'un yabanılları içeri sokmasından hoşnutsuz kalabilir ve sorgulayabilir Jon'u ama temelde Lord Amber, Robb'a yaptığı gibi Jon da deneyecektir ve saygısını kazandığında sonuna kadar sadık kalacaktır. Yine de Karstark gibi kendi içinde bölünebilir. Tabi amca Amber'lardan hayatta kalan olursa. Nitekim Mormontlardan da aksi bir fire beklemiyorum ki Lady Mormont'a imza atanlardan, dahası ağabeyinin aile kılıcını Jon'a verecek kadar güvenip saydığını ve sevdiğini gördüğünde onun kararını sorgulamayacaktı. Zira Baelish Jeor Mormont Lord Kumanı olarak varis görmüş Jon'u. Lady Darcy'nin önderliğindeki höyüklerin sırf Catelyn'e karşı olmak için bile Jon'u desteklemesi olasıdır. Lady'nin kimler olduğunu biliyoruz ve Cat de Brandon ve Ned'i ondan alan kişi olarak kin duyduğu bir destek yeridir. Yani Rickon yerine Jon'u inadına destekte. Doğduğu hanesi olan Ryswell'ler de onu takip eder. Hornwood hali hazırda yönetimsiz. Hanenin potansiyel varisi bir piç. O da Glover hanesinin himayesine yetişti ki Ned'in yanındaki Lord Glover vasiyete imza atanlardan. Yani piç kökenli Jon Snow'u kral olarak destekleyecek iki hane bunlar.
Muhtemelen Jon Pitcholl'un meşrulaştırıp hane lord yapacaktır ki bu siyasi hamle Glover'ların da işine gelir. Dağ klanları ise yabanıllardan etkilendiği için bazıları bu duruma tepki olarak Jon'a itiraz edebilir ama en büyük iki dağlı klanın lordu Jon'un yanında halihazırda ve muhtemelen bizzat onun varisi olduğunu bilerek özellikle gönderildi komplocu Kuzey Lordları tarafından. Jon'u sorgulasalar da yaptığına karşı çıkmadılar. Yani dağ klanlarına kimisi desteklerken kimisi karşı olabilir. Bu otonar zaten yeni üç olarak Jon'a itaat etmek zorunda kalacaktır ve hane reisi de yeni doğmuş bir bebek olacaktır. Reed'ler zaten Jon tarafında olacaktır, tartışmasız. Skagos ise Rickon'la ile kurduğu ilişkinin şekline göre tarafını belli de edebilir, daha önce olduğu gibi sessiz de kalabilir ama Rickon videomda yaptığım yorum doğru çıkarsa Rickon'dan yana taraf almaları kaçınılmaz olur ki bu Jon için en büyük tehdit olur kanısındayım. Zira Skagoslar geçmişte Stark krallığını çok zorlamıştır. Tabi kuzey haneli bunlarla sınırlı değil ama sayın dediğimizde akla gelen büyük kuzey haneli bunlar. Bir iki tane büyük haneyle beraber Jon itirazının bir kısmı muhtemelen küçük hanelerden gelebilir ama etkileri sınırlı olur. Nehir topraklarına gittiğimizde ise durum ne şekilde cereyandan daha da belirsiz. Blackwood ve Bracken halihazırda birbirine hep düşmandı ve karşı taraflarda yer aldılar. Beş Kralın Savaşı gibi istisnaları saymıyorum tabi ama gördük ki ilk fırsatta düşmanlık kendini kitaplarda gösterdi. Bu sebeple bu ikisi iki zıt tarafta yer alır ve Martin muhtemelen sevdiği Blackwood'lara Jon'u destekledir. Bu durumda Bracken da Rickon tarafına kayar. Lannister hanesi de vasiyeti imza atanlardan. Bu sebeple Jon'dan taraf bir duruş bekliyorum. Freylerden bir şey kalırsa Cat yüzünden tabii ki Rickon'u desteklemeleri gayet olası. Bilhassa hane başına Robb'un yaverliğini yapan oğlan ve kardeşleri geçerse ki kız kardeşleri Edmure evli. Edmure her ne kadar vasiyeti imza atanlardan biri olsa da ablası dolayısıyla kendi öz yeğeni Rickon'u desteklemesi daha olası. Hayli saydığımız haneler dışında kalan Nehir toprakları lordları arasında Tully'leri en sadık olanlar ile daha az sadık olanlar arasında Jon Rickon tarafında farklılıklar olacaktır. Tabii Nehir topraklarındaki lordların çocuklarının Lannister'lara esir etmesi de bazı şeylerde etkili olabilir. Neticede hem kuzeyin hem Nehir topraklarının dengesi kırılgan ve kimin hangi tarafı nihai olarak seçeceğini söylemek birçok değişken olduğu için kesin olarak öngörülemez. Bu atmosferde Jon liderliğinin meşruiyetini sadece kılıcıyla değil, duygusal dayanıklılığıyla da ispat etmek zorundadır. Kış yaklaşırken siyasi soğukluk kadar işsel buhranlar da donmaya başlar. Catelyn Stark'ın hayaleti Jon'un kararlarının üzerinde buzdan bir şahmerdan gibi sallanacaktır. Bu ilk perde sadece stratejik pozisyonları değil, duygusal fay hatlarını da ortaya serer. Kırılganlık yalnızca siyasi ittifaklarda değil, Jon'un kimliğini, Stoneheart'ın öfkesini ve Rickon'un doğal meşruluğunu taşıyan her kelimede gizlidir. Sizce Jon Snow ve Lady Stoneheart arasındaki savaş nasıl şekillenecek ve sona erecek? Bizimle paylaşın. Yeni bir yerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.